Akşamdan sabaha ilanına karar verilen Cumhuriyet'in arkasında nasıl bir süreç vardır? Şimdi biraz da buna değinelim. İleride Atatürk adını alacak Mustafa Kemal Paşa'nın muhalifleri, Gazi'nin kendilerini de tasfiye ederek radikal bir şekilde hareket eden tek adam rejimi kurma peşinde olduğunu düşünüyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın her geçen gün kendi konumunu güçlendirmesinden rahatsızlardı. Son olarak kuruluşunun ardından Halk Partisi'nin başına geçmesini bu planın bir evresi gibi görmüşlerdi. Mustafa Kemal Paşa ise silah arkadaşlarının ilk fırsatta kendisini bertaraf etmek niyetinde olduğuna emindi. Muhaliflerin halife merkezli ve din eksenli bir siyasal tercihle hareket etmelerinden endişe ediyordu. Saltanat kaldırılmış ama muhalif bir hareketin merkezi olma olasılığı olan hilafet makamı olduğu yerde durmaktaydı. Hatta devlet başkanının halife mi yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı mı olduğu bile belirsizdi. Mustafa Kemal Paşa bir lider olarak kendi konumunu geri dönülemez biçimde güçlendirmek için kabine usulüne geçilmesini, bunun da cumhuriyet ilan etmekle mümkün olduğu fikrindeydi. Hem kendi konumunu güçlendirmek hem de muhaliflerin etkisini kırmak açısından yürütmeye tam hakim olabileceği güçlü bir yönetim ve hükümet için cumhuriyet ilan edilmesi ve kabine usulüne geçilmesi gerektiğini düşünüyordu. Meclis hükümeti sistemi devam ederse sık sık hükümet bunalımlarının çıkması olasıydı ve kendisinin etkisi sınırlı kalıyordu. Zira meclis hükümeti sistemi yasamayı öne çıkarıyor, yürütmeye zorluyor ve idarenin işlemesini güçleştiriyordu. Meclis hükümeti sisteminde heyeti vekile reisinin çalışma arkadaşlarını, kendi vekillerini seçme hakkı yoktu. Vekiller tek tek meclis tarafından oylanarak seçiliyordu. Halbuki Cumhuriyet ile birlikte Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından başbakanı seçecek, başbakan da hükümeti kuracak ve toplu olarak meclisin güven oyuna sunacaktı. Bu doğrultuda Mustafa Kemal Paşa amacına ulaşmak için önce yapay bir siyasi kriz yaratma yoluna gitmiştir. Ardından kendisine danışıldığında çare olarak Cumhuriyet usulünün zorunluluğunu dile getirecektir. Siyasi planı bu doğrultuda eksiksiz işlemiştir. Bu amaçla Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle heyeti vekili 27 Ekim'de istifa etmiştir. İstifa şaşkınlık yaratmış, Mustafa Kemal Paşa'nın planladığı hükümet bunalımı böylece başlamıştır. Cumhuriyetin ilan şekli de gene Mustafa Kemal'in siyasi zekasının bir tezahürü olarak gerçekleşmiştir. Sıkıntısız bir şekilde bu planı hayata geçirmek için en uygun zaman meclisin yarısından fazlasının Ankara dışında olması nedeniyle 29 Ekim günüdür. O nedenle 28 Ekim akşamı saat 8'de ilk kez çözüm fikrini arkadaşlarına yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz şeklinde açıklamış, ancak bu tartışılamamıştır. Kısaca 29 Ekim'de Cumhuriyet'in ilan edileceğini yalnızca o gece orada bulunan 7 kişi bilmektedir. Ertesi gün 29 Ekim Pazartesi sabahı Halk Partisi grubu heyeti idare reisi Fethi Okyar Bey'in başkanlığında saat 10'da toplandığı andan itibaren plan yürürlüğe girmiştir. İstifa eden heyeti vekili üyeleri yeni görevi kabul etmemiş ve hükümet kurulamamıştır. Hükümet kurulması konusunda yaşanan kilitlenme, huzursuzluk ve gerginlik yaratmaya başlamıştır. Meclis Genel Kurulu 29 Ekim akşamı saat 18'de toplanmış ve hemen görüşmeler bu minvalde başlamıştır. 334 kişilik mecliste 158 mebus bulunmaktadır. Anayasa değişikliği mi, kanun mu tartışmaları arasında maddeler bu kişilerle birer birer kabul edilmiştir. Meclis başkanının oylama sonucunu açıklamasının ardından yaşasın Cumhuriyet sesleri duyulmuştur. Ondan sonra hemen Cumhurbaşkanı seçilmesi için heyeti umumiye kararıyla mecliste oylamaya geçilmiştir. Saat akşam 8.45'tir. Yapılan oylama sonucunu yine başkanlık kürsüsünde oturan İsmet Eker Bey genel kurula şu sözlerle bildirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti için yapılan seçimde oylamaya iştirak eden üye 158'dir. 158 ağza ittifakla Ankara mebusu Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini Cumhuriyet riyasetine seçmişlerdir. Sürekli alkışlar ve yaşasın sesleri. Evet, Cumhuriyet böyle ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyetlerin 33.'südür. İstanbul'da yayınlanan Vatan Gazetesi'nin 31 Ekim 1923'te yayınlanan manşetinde şu cümle okunur. Türkiye Cumhuriyeti dünya tarihindeki 33. Cumhuriyettir. En eskisi Amerika, en yenisi Türkiye Cumhuriyeti'dir.
Şaşkınlıklar geçtikçe her yerde şenlikler ve tezahürat programları gerçekleşmeye başlamıştır. Dönemin gazetelerine göre Türkiye'nin geneli Cumhuriyet'in ilanından 31 Ekim gününde haberdar olmuştur. Bu tarihle beraber bütün Türkiye'de kutlamalar ve şenlikler yapılmıştır. Cumhuriyeti kutlamak için İstanbul limanında bulunan ecnebi gemiler de alay sancaklarını donatmış ve direklerine Türk bayrağı çekmişlerdir. Ve öğleyin top atışı ile resmi selamlama yapmışlardır. Başta minareler olmak üzere birçok yer aydınlatılmıştır. Geceleyin Üsküdar, Galata, Beyoğlu, Kadıköy ve Sultanahmet'te fener alayları düzenlenmiştir. Ancak günler geçtikçe şaşkınlıklar ve tepkiler gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Vakit gazetesinde başyazıyı yazan Mehmet Asım Bey'in 31 Ekim'de yazdığı Cumhuriyet'in ilanından sonra başlıklı yazısı bu manada ilginçtir. Mamafi her ne olursa olsun bugün bir emri-vaki karşısında bulunuyoruz. Bu emri-vaki üzerinde uzun uzadıya meşgul olmayı memleketin menfaati namına muvaffak bulmuyoruz. Artık olmuş olanların oluş biçimini tartışmaktansa bunlardan istifade ederek olacak olanların ne suretle vuku bulması lazım geleceğini tahlil etmeyi daha münasip addediyoruz. Akşam gazetesinin 30 Ekim günü yayınlanan nüshasında ise Cumhuriyet ile ilgili hiçbir haber yoktur. Gazete hala heyeti vekile buhranı devam ediyor başlığı ile hükümet buhranı üzerinde durmaktadır. Ancak aynı gün akşama doğru alelacele yapılan ikinci baskı Cumhuriyet'in ilanını haber verebilmiştir. Gazetenin başyazarı Necmettin Sadak şaşkınlığını gizlemeyen ama memnuniyetini ifade eden başyazıda şu satırlara yer vermiştir. Şimdi karşımızda bir emri-vaki vardır. Şekli hükümetimize Cumhuriyet namı verilmiştir. Bugünkü esaslarıyla bu Cumhuriyet kelimesi etrafında uzun münakaşalara ihtiyaç yoktur. Değişen şey ayrı ayrı vekiller seçmek yerine malum olan kabine usulünün kaim olmasından ibarettir. Ağaoğlu Ahmet Bey de kaleme aldığı bir yazı dizisiyle yapılan anayasa değişikliklerinin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na aykırı olmadığını savunmuştur. İstanbul basınındaki en ağır eleştiri ise Tevhid-i Efkar gazetesinde yer almıştır. 30 Ekim'deki manşetinde soğuk ve iğneleyici uslup hemen fark edilmektedir. Hükümet buhranı pek ani surette mahiyet değiştirerek bir şekli hükümet ve cumhuriyet meselesi haline inkılap ediverdi. Ayrıca gazetenin birinci sayfasında Mustafa Kemal'e muhalif iki isim manşete taşınmıştır. Kars kahramanı Kazım Karabekir Paşa ve Mondros mütarekesini imzalayan fakat Lozan Muhadesiyle intikamını alan Rauf Bey. Gazetenin başyazarı Velid Ebu Ziya da oldukça ağır bir baş makale kaleme almıştır. "Efendiler acele ediyorsunuz" başlıklı uzun makalede aniden Cumhuriyet konusunun gündeme gelmesini ve kabul edilmesini çok şaşırtıcı bulduğunu belirtmiştir. Halk Partisi'nin ve meclisin Ali Fuat Paşa gibi meclis ikinci başkanı olanların bile bu durumdan haberi yoktur diye belirttikten sonra parti şimdiye kadar herkesten ve hatta meclis reislerinden bile gizli tutulmuş olan Cumhuriyet meselesini bu kadar süratle kabul etmekle ne isabet ne de dirayet göstermiştir. Fazla olarak bu kadar mühim bir kararı bu meclisin almaya da hakkı yoktur. Böyle bir kararı olsa kurucu meclis verebilir. Meselenin nasıl gerçekleştiğine baktıkça bu işin batıcılık başlarından Celal Nuri İleri ve Ahmet Ağaoğlu gibi Cumhuriyet deli divaneleri tarafından tertip edilmiş pek açık bir manevra olduğuna hükmetmemek kabil değil. Çünkü partinin yeni bir heyeti vekile seçiminde aciz olduğunu ileri sürerek bu kadar esaslı kararlar alması için Mustafa Kemal Paşa'yı rahatsız etmeye kalkışmak mürettep bir manevra çevirmekten başka suretle tefsir edilemez. Yazar 1 Kasım 1922 tarihli saltanatın kaldırılmasını da aynı acelecilikle yorumlar. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın büyük bir asker ve dahi bir kumandan olduğunu ama anayasadan anlamadığını, onu aldatanların Ahmet Ağaoğlu ve Celal Nuri gibi yardakçılar olduğunu yazacak kadar ağır hakaretler ederek maddeleri hiçbir kitapta yeri olmayan, akıl ve mantıkla tevafuk etmeyen bir takım mevat yani maddeler diye nitelendirmiştir. Ertesi gün 31 Ekim'de "Efendiler devletin adını taktınız, işleri de düzeltebilecek misiniz?" başlığı ile yazdığı yazıda yine ağır bir üslupla Ağaoğlu ve Celal Nuri'ye yüklenir. Bununla beraber Vatan Gazetesi'nde Ali Fuat Paşa ve Rauf Orbay Bey gibi iki muhalif isimle yapılan röportajlar da dikkat çekicidir. Ali Fuat Paşa siyasetten sureti katiyede çekildim demektedir. Bu Mustafa Kemal Paşa ile yolların ayrıldığına dair kesin bir işarettir. Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa'yı ilk kutlayanlardan biri Halife Abdülmecit Efendi'dir. Telgrafta bu kere teceddüt eden şekli hükümetin mülk ve memleket hakkında hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ve temenni ederim demiştir.
Tebrike Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı sıfatıyla şu karşılığı vermiştir. İstanbul'da Halife-i Müslim'in Abdülmecit Hazretlerine, Türkiye Cumhuriyeti hakkında hayır hahane temenniyat-ı hilafet penahilerine takdimi teşekkürat eylerim. Ortaya çıkan bu durum aslında en ilginç cumhuriyet şeklinde ifade etmektedir. Bu ilginç deneyim üzerine akademisyenlerimizin neden detaylı çalışmaları yok merak uyandırıcıdır. Belki ileride bunu da biz yaparız, kim bilir. Çünkü 1 Kasım 1922 tarihinde dünya tarihinde ilk kez bir meclis, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni halifeyi oylama ile seçmişti. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilince daha da ilginç bir durum ortaya çıktı. Bir yanda seçimle gelmiş Halife Abdülmecit'in, diğer yanda Reis-i Cumhur Mustafa Kemal Paşa'nın olduğu bir cumhuriyet. Seçimle gelmiş halifeli bir cumhuriyet pratiği 3 Mart 1924'te halifenin ilgasına kadar devam etmiştir. Sonuç olarak Atatürk, ülkenin geleceği adına en iyi olduğuna kanaat ettiği sistemi kelimenin tam anlamıyla tek başına getirmişti. Halkın ve arkadaşlarının henüz siyasi meselelerde olgunlaşmamış olduğunu düşünüyordu. Siyasi rakiplerine fırsat vermemek adına Cumhuriyet'in ilanını bu şekilde gerçekleştirmeyi uygun görmüştü. Hemen hemen halifeliğin kaldırılması da bu şekilde hızlı ve pratik bir siyasi manevra ile gerçekleşecekti. Halifelik nasıl kaldırıldı, bunu da ilerleyen günlerde yayınlayacağımız videolardan izleyebilirsiniz. Merak edenler unutmadan şimdiden kanala abone olabilirler. Videolarımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Shutterstock Music.